Bölüm 71 Müzayede evinin odak noktası. Herkesin gittiğini gören Hammer Trading felçli bir şekilde sandalyesine oturdu. Her iki gözünde de cansız bir bakış vardı. Müzayede evinde gerçekten bronz ekipman için dövme tasarımı satan biri mi vardı? Bu nasıl mümkün oldu? Çekiç ticaretinin bu tür davranışları anlamasının hiçbir yolu yoktu. Altınla dolu bir hazinenin anahtarlarını bir başkasına vermek kadar aptalcaydı bu. Sadece beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişi böyle aptalca bir eylemi yapar. Hayır, beni kandırmaya çalışıyor olmalılar. Hammer Trading aniden ayağa kalktı ve resmi foruma seslendi. Bu insanları pişman etmek istiyordu. Ona tepeden bakmaya cesaret ettikleri için onları parçalamak istedi. Ancak Hammer Trading sabitlenmiş birkaç tartışma konusuna baktığında anında şaşkına döndü. Gerçekten dövme tasarımı satan bir aptal vardı. Bronz ekipman dövme tasarımı müzayede evinde görünüyor. Kanıt olarak resimler mevcut. Bir göz atmak için konuya tıkladığında Hammer Trading'in zihni tamamen boşaldı. Dövme tasarımı aslında Grimmergeist içindi. Daha önce Black Flame Forger tarafından satılan ekipmandı. Herkes bu eşyadaki niteliklerin ne kadar iyi olduğunun farkındaydı. Kesinlikle üst düzey bir üründü. Eğer birinci sınıf bir lonca bu dövme tasarımını ele geçirirse ona ihtiyaçları olmayacaktı. Bunun nedeni şöhretin birinci sınıf bir loncaya çok az hizmet etmesiydi. Daha önce, vahşi göğüs zırhının dövme tasarımını öğrendiği için küstahça davranmaya cesaret etmişti. Artık başkalarının daha iyi bir dövme tasarımı olduğuna göre ona kim kulak verirdi? Tartışmada birçok birinci sınıf lonca, dövme tasarımının kendilerine ait olduğunu ilan etti ve bu konuda onlarla rekabet etmeye cesaret eden herkesle savaşacaklardı. Dolayısıyla herkes bu dövme tasarımının mülkiyeti sorununa dikkat etmeye başlamıştı. Artık Hammer Trading'e dikkat eden kimse yoktu. Bunun yerine, her biri onun talihsizliğine seviniyor, sonuyla dalga geçiyordu. Bu olay herkesin dövme tasarımını satan gizemli oyuncuya hayran kalmasına neden oldu. Bu gizemli oyuncunun imkanları son derece büyüktü ve insanlar onu övmeden edemediler. Öldürdüğünde neredeyse hiç kan görülmedi. On binlerce kişinin imrendiği ve hayran olduğu yükselen yıldız Hammer Trading'in cennet sunağından düşmesine, dipsiz uçuruma yuvarlanmasına ve bir daha yukarı çıkamamasına neden olmak için yalnızca bir kağıt parçası kullandı. Hammer Trading, dövme tasarımını satan bu oyuncuya karşı zaten büyük bir nefret besliyordu. Lüks hayatı tam elinin altındayken her şey mahvoldu. Üstelik beyin ölümü gerçekleşen bir kişi tarafından yok edilmiş. Tanrı benzeri bir rakipten korkmayın, domuz benzeri bir müttefikten korkun. Şimdi, bu değişin ek bir ayete ihtiyacı vardı ve yoldan geçen aptaldan daha çok korkun. Hammer Trading'in gözleri şu anda kıpkırmızı olmuş, yüzü ise fazlasıyla kül rengine dönmüştü. İfadesi tek başına bir insanı yutmaya yetiyordu. İyi değil. Fiyatı ne olursa olsun mutlaka almalıyım. Satın aldığım sürece tüm avantajları geri alabilirim. O zaman sadece Savagegeistplate'ye değil, aynı zamanda Grimmergeistplate'ye de sahip olacağım. O zaman geldiğinde, o birinci sınıf loncalar önümde secdeye kapanıp yalvarmak zorunda kalacaklar. Hammer Trading'in şu anki ifadesi, kötü bir şekilde kaybeden bir kumarbazınki gibiydi. Tüm umudunu Grimmergeistplate dövme tasarımını satın almaya bağladı. Bu noktaya kadar düşünen Hammer Trading artık kendini tutamadı ve hızla müzayede evine doğru koştu. Ancak müzayede evine doğru koşan sadece çekiç ticareti değildi. Ayrıca White River City'nin etkisi altındaki çeşitli kasabalardaki çeşitli loncaların üst kademeleri de vardı. Hepsi dövme tasarımını satın almak istiyordu. Sonuçta herkes Grimmergeistplate'in ne kadar güçlü olduğunu biliyordu. Dövme tasarımına sahip olmak, bir daha altın sahibi olmakla eşdeğerdi. Bu olay White River City'deki çeşitli kasabaların müzayede evlerinde kargaşaya neden oldu. Müzayede evleri, oyuncular binanın içinde birbirlerine karşı yarışırken alışılmadık derecede hareketli hale geldi. Müzayede evleri girişlere kadar doldu ve oyuncuların içeri girmesi bile zorlaştı. Bu arada Grimmergeistplate dövme tasarımı için rekabet tüm hızıyla başladı. Loncaların her biri yüksek fiyatlar teklif etmişti. 10 kısa dakika içinde ürünün fiyatı bir altın paraya ulaştı. Bu doğru.
Bir altın paraydı. Bu neredeyse büyük bir loncanın tüm akışkan fonuna denk geliyordu. Böylece dövme tasarımın fiyatı herhangi bir durma belirtisi göstermeden sürekli olarak arttı. Lonca lideri, artık yeterli param yok. Şimdi ne yapacağız? Lanet olsun, bu nasıl olabilir? Sana bir altın ve 20 gümüş verdim, bu nasıl yeterli olmaz? Ama şu anda bir altın 56 gümüşten satılıyor. Lanet olsun, bu insanlar deli. Bu sadece bir dövme tasarımı. Biraz durun, para toplama ekibinden hemen biraz para isteyeceğim. Bunu başaramayacağımıza inanmıyorum. Glimmergest Platforming Design'in fiyatı yavaş yavaş arttıkça, çeşitli loncaların her biri sürekli olarak fon topluyordu. Para toplama ekipleriyle, lonca üyeleriyle temasa geçtiler ve sonunda sanal ticaret merkezinden satın aldılar. Bu arada, White River City'deki tüm bu çılgınlığın nedeni olan Shifeng, kütüphaneye rahat bir şekilde ulaşmıştı. Saygıdeğer Bayan Harlin, talep ettiğiniz eşyaları getirdim. Artık benim için laneti ortadan kaldırabilir misin? Shifeng içtenlikle 2 altın parayı, 30 parça ay taşını ve ışınlanma sihirli küresini çıkardı. Parıldayan altın paraları gördükten sonra Sarlin memnuniyetle başını salladı. Ancak kutsal anneye benzer şekilde Sarlin başını salladı ve acınası bir ses tonuyla şöyle dedi, "Maceracı, beni gerçekten şaşırttın. Bu kadar kısa sürede gerekli tüm malzemeleri toplamayı başardınız. Daha önce bilseydim, aydınlatma töreninin kademeli olduğunu söylerdim." "Kademeler mi?" Shifeng, Sarlin'in pişmanlık dolu ifadesine baktı ve durum hakkında biraz tuhaf hissetmekten kendini alamadı. Sanki bir kedinin baktığı bir fare gibiydi. Sarlin içini çekerek şöyle dedi, aydınlatma çok eski bir törendir. Aslında uzaklaştırıcı etkisinin yanı sıra başka etkileri de var. Bununla birlikte, kolaylık sağlamak adına, tören yalnızca sürekli değişikliklerden sonra lanetleri ortadan kaldırmak için kullanıldı, diğer etkiler ise büyük ölçüde zayıflatıldı. Eğer 3 altın para daha ödersen, aydınlatma seremonisini gerçekleştirmek için gerekli tüm malzemeleri toplayabilirim. Laneti ortadan kaldırmanıza yardımcı olmanın yanı sıra, size hayal edilemeyecek kadar büyük bir hasat da sağlayacak. Bunu tekrar düşünmeyecek misin? Büyük hasat, Sarlin bu iki kelimeyi söylediğinde sesi son derece yüksek çıkıyordu, sanki bu büyük hasat muhteşem bir şeymiş gibi geliyordu. Ancak Shifeng, önündeki Sarlin'in bir çeşit görme becerisine sahip olduğunu biliyordu. Aksi takdirde çantasında hala 3 altın para olduğunu nasıl tahmin edebilirdi? Laneti ortadan kaldırmak için zaten 3 altın parayı boşa harcadı ve enayi olmak istemiyordu. Sanki Shifeng'in düşüncelerini anlamış gibi Sarlin ekledi, "Maceracı, şeytan katleden kılıç Azizi Celius hakkındaki efsaneyi biliyor musun? Efsanelere göre Celius, büyük iblis kral tarafından lanetlendi ve uzun süre işkence gördü. Ancak anlatılmaz zorluklar yaşadıktan sonra nihayet laneti ortadan kaldıracak bir yöntem keşfetti, aydınlatma. Aydınlatma törenine girdikten sonra yeni bir hayata kavuştu. Törenden eşsiz bir güç aldı ve böylece büyük iblis kralı yenmesine ve Tanrı'nın bölgesindeki kıtada efsanevi bir kılıç aziz olmasına olanak sağladı. Kılıç Azizi Celius'un çok kudretli olduğunu düşünmüyor musun?" Konuşurken, Sarlin'in oyuncak bebek benzeri gözleri sürekli olarak Shifeng'e gizlice göz attı. Kılıç Azizi'nin bahsi geçtiğinde sürekli olarak ağıt çekiyordu. Shifeng aniden suskun kaldı. Sarlin'in hareketlerini izlerken şunu söyledikleri açıktı, "Kılıç Azizi sana işaret ediyor. Genç, bir denemeyecek misin?" Shifeng, Sarlin'in gülümsemelerle dolu yüzüne baktı ve kalbi çaresizlikle doldu. Bu Sarlin bir elmas satıcısıydı. Her ne kadar Sarlin asi bir mizaca ve suç açısından çekici bir vücuda sahip olsa da, 6 altın para istemek büyük bir dolandırıcılıktı. 6 altın para. Bu 36.000 krediye eşdeğerdi. Çok iyi. Kalbi etkilendi. Eğer gelecekte bir kılıç Azize olabilirse her şeye değecektir. Eski gitmeseydi yeni gelmezdi. "Sayın Bayan Harlin, aydınlatma töreninin tamamını denemek istiyorum. Herhangi bir tehlike olacak mı?" Shifeng istemeden 3 altın para daha çıkardı. Altın paraları aldıktan sonra Sarlin mutlu bir şekilde gülümsedi ve şunları söyledi, "Rahat olabilirsin maceracı.
Bu benim ilk seferim olmasına rağmen becerilerim çok iyi. Öğretmenim bile beni bir dahi olarak övdü. Hemen başlayalım. Bölüm 72 Şeytan Avcısı. Ay gizlenmeden yükseklerde dururken gökyüzü hala karanlıktı. Redleaf kasabasının gecekondu bölgesinde bulunan kütüphanenin içinde. Maceracı, eğer herhangi bir sorunun yoksa o zaman sihirli çemberin merkezine yürü. Tören başladıktan sonra hafif bir acı olacak, o yüzden dayan ve her şey bitecek. Sarlin siyah taştan yapılmış sunağın ortasını işaret etti. Sonunda bu deneye başlayabileceği için gözlerinde bir miktar heyecan vardı. Şifeng, Sarlin'in düşüncelerinden tamamen habersizdi. Büyü çemberine doğru yürürken başını salladı. Nasıl söylerse söylesin, Sarlin 3. Kademe eşe sahip önemli bir karakterdi, dolayısıyla herhangi bir komplikasyon yaşanmamalı. Çekmek zorunda kalacağı acıya gelince, bunu hiç düşünmüyordu. Tanrı'nın alanı içindeki savaşlar sırasında, bir oyuncu canavarlar tarafından saldırıya uğradığında benzer şekilde acı hissedebiliyordu. Ancak oyuncuların çoğunluğu yine de bu tür bir ortamı kabul etmeyi tercih etti. Amaçları gerçekçilik hissini arttırmaktı, bu yüzden ağrı iletimini %0'a ayarlamadılar. Daha da önemlisi savaş becerilerini artırmak istiyorlardı. Çubuğu bırak, çocuğu şımart diye eski bir söz vardı. İnsan ancak acı çekerek dersini hatırlayabilir ve ancak dersi öğrenerek daha da gelişebilir. Bu nedenle, eğer kişi Tanrı'nın alanında büyümek istiyorsa, bu tür acıları kabul etmeyi öğrenmek kesinlikle bir zorunluluktu. Ancak her oyuncunun toleransı göz önüne alındığında, God Sadome'ün ağrı aktarımını varsayılan olarak %20'ye ayarladı. Ancak bazı uzmanlar iletimi %60'a ayarlayarak daha uyanık olmalarını sağlıyor. Bu arada Şifeng'in kendisi de bunu %50'ye ayarlamıştı. Bu onun alışık olduğu acının derecesiydi ve gücünü en iyi sergileyebileceği miktardı. Pozisyonda durduktan sonra Şifeng, törene başlayabileceğini belirten Sarlin'a başını salladı. Ay tanrıçasının inişi. Sarlin duasına başladı, parmakları ilahi metinlerin izini sürerken ilahi büyüler ağzından çıkıyordu. Satır satır ilahi metinler havada ve ufka doğru süzülüyordu. Önceki kademe 3 büyüyle karşılaştırıldığında, bu törende yazılan ilahi metinler son derece fazlaydı. Yüzlerce satır yazdıktan sonra bile Sarlin hiçbir durma belirtisi göstermedi. Sarlin'in yüzünden çoktan ter damlamaya başlamıştı, bu da onun biraz yorgun olduğunu açıkça gösteriyordu. Bu arada, yerdeki sihirli daire göz kamaştırıcı gümüş bir parıltı yaymaya başladı, sihirli daire yavaş yavaş havaya yükseliyordu. 10 dakikadan fazla bir süre geçtikten sonra, Şifeng'in vücuduna doğru parlayan bir ay ışığı çizgisi vurdu. Aniden Şifeng'in vücudundan koyu duman çıktı. Karanlık duman, havaya yükselirken Şifeng'in vücudundan ayrılma konusunda son derece isteksizdi. Bu arada Şifeng'in alnında ter belirmeye başladı. Şiddetli bir acıya katlandığından yüzü soluk beyaza döndü. Şifeng neredeyse Sarlin'a küfrediyordu. Bu kesinlikle hafif bir acı düzeyinde değildi ama çok acı vericiydi. Sanki uzuvları vücudundan koparılıyormuş gibiydi. Eğer 10 yıldır God Sadome'ni oynamamış olsaydı, çoktan acıya alışmış olsaydı, şu anda bir hayalet gibi inliyor ve bir kurt gibi uluyor olabilirdi. Birkaç dakika boyunca ay ışığı tarafından ısrarla yakıldıktan sonra siyah duman sonunda Şifeng'in vücudundan ayrıldı. Ancak öylece kaybolmadı. Bunun yerine Şifeng'in karbon kopyası olan karanlık bir gölgeye dönüştü. Maceracı, laneti ortadan kaldırmak için bu iblisin görsel benzerini öldürmen gerekiyor. Töreni benim yönetmem gerekiyor, o yüzden sana yardım edemem. Artık her şey sana bağlı, diye hatırlattı Sarlin. Biraz bitkin olan Şifeng, bu karanlık gölgede gözlemleyen gözleri kullandı. Yefeng, şeytanın benzeri, elit derece. Seviye 4. HP 2000200. Elit mi? Şifeng'in cildi ciddileşti. İblisin görsel ikizinin çok fazla HP'si yoktu ve seviyesi de onunkiyle aynıydı. Eğer bu görsel ikiz herhangi bir güçlü beceriye sahip olmasaydı, onunla baş etmek büyük bir sorun olmazdı. Ancak bu ihtimal zayıftı. Sefil ay damlası. Aşağılık insan. Gücümü zayıflatmak için ay damlasının tamamını kullanarak beni yenebileceğini mi düşündün?
Senin gibi aşağılık insanların biz güçlü iblislere karşı neden asla kazanamayacağının nedenini sana açıklayacağım. İblisin doppelgangeri, siyah bir uzun kılıcı çıkarıp Şifeng'e doğru keserken öfkeli bir ifadeye sahipti. Göz açıp kapayıncaya kadar, görsel ikiz Şifeng'in önüne geldi. Uzun kılıcını sallarken soluk siyah bir ışın onu takip etti. Bir anda o tek siyah ışın 4 çizgiye dönüştü ve hepsi Şifeng'i et bloklarına bölmekle tehdit ediyordu. Olağanüstü durum. Şifeng böyle bir eylemi görünce çok şaşırdı. Bu hız normal bir eliteinkini çok aştı. Şifeng hemen siperi kullandı. Dang, dang, dang. Şifeng vücudunu stabilize etmeden önce birkaç adım geri çekildi. Tam aydınlatması olmasaydı, bu iblisin kopyası sadece bir elit değil, bir özel elit de olabilirdi. Ölmek. Üstünlüğe sahip olmasına rağmen iblisin görsel benzeri Şifeng'e hiç şans vermedi. Şifeng'in pirzolasını kullandı, kılıcı Şifeng'in kalbine doğru deldi. Şifeng hemen Windwalk'ı etkinleştirdi, vücudu iblisin görsel benzerinden uzaklaşırken aniden bir kenara kaçtı. Saldırısını kaçırdıktan sonra, Doppelganger, Şifeng'in peşinden koşmak için Windwalk'ı kullanarak başını çevirdi. Güç, hız ve HP açısından, avantajın büyük kısmı iblisin benzerine aitti. Dahası, Doppelganger de Şifeng ile aynı becerilere sahipti. Şifeng için son derece elverişsiz bir durumdu. İblisin ikizinin Şifeng'e yetişmek üzere olduğunu görünce acımasız bir gülümseme ortaya çıktı ve şöyle dedi, "Ne biliyorsan onu biliyorum. Üstelik benim gücüm seninkinden daha büyük. Beni yenme şansın yok, o yüzden uslu ol ve ölümü bekle. Bu senin kaderin." "Peki, bu hareketi biliyor musun?" Şifeng hafif bir gülümseme ortaya çıkardı. Yanında 9 kılıç hayaleti belirdi ve bir çarpma sesiyle 9'u da iblisin ikizine doğru fırladı. Her ne kadar görsel ikiz saldırıların çoğunu engelleyebilse de Abyssal Blade'in birkaç hayaleti yine de vücudunu delmeyi başardı. Fantomların her saldırısı görsel ikizlere -30'un üzerinde hasar veriyordu. "Aşağılık insan, sen sadece silahının gücüne güveniyorsun. Tüm çabalarınızın boşa çıkacağını bilmenizi isterim," diyerek görsel benzerini Şifeng'in önüne koştu ve gürleyen flash'ı kullandı. Kılıç ışıkları geldiği an, Şifeng çantasından 2 parşömen çıkarırken sakince gülümsedi, bunlardan biri Speedster oldu, diğeri ise Polymorphster oldu. Bir an içinde Şifeng'in hızı aniden arttı, bir kenara kaçtı ve Thundering Flash'ın saldırılarından kaçındı. Aynı zamanda iblisin görsel benzerini de bir koyuna dönüştürdü. Şifeng onu bir koyuna dönüştürdükten sonra hemen kılıcıyla ona saldırdı. Gürleyen Flash. Kaçmayı başaramayan iblisin görsel benzeri, 3 kılıç ışığının hepsini aldı. Sonuç olarak, Şifeng'in seviye 5 Thundering Strike'i -112, -135, -163'lük 3 korkunç hasara neden oldu. İblisin kopyası, savunma kılıcını etkinleştirirken büyük ölçüde öfkelendi. Saldırı menzili büyük ölçüde arttığında, kılıcını hemen Şifeng'e doğru kesti. Bu insan fazlasıyla aşağılıktı. Aslında onu koyuna çevirmek gibi çirkin bir yöntem kullanmıştı. Ve burada bir iblisin ne kadar güçlü olabileceğini merak ettim. Açıkça benimkinden daha güçlü bir vücudun var ama hala benimle aynı becerileri kullanıyorsun. Sanırım standartlarınız tam da bu seviyede. Şifeng, gelen saldırıdan kaçarken alay etti. "Ölüme davetiye çıkarıyorsun." Şifeng'in tek bir cümlesi neredeyse iblisin görsel ikizinin öfkeden bayılmasına neden oluyordu. Şifeng'in boynuna bir double chop gönderdi. Şifeng, Abyssal Blade'i iblisin ikizine doğrulttu ve bir an içinde 9 zifiri siyah zincir ortaya çıktı ve onu bağlayarak onu 3 saniye boyunca kısıtladı. Hayalet öldürme. Eş zamanlı olarak, hem orijinal hem de görsel kopyası Defensive Blade'i etkinleştirdi ve her ikisi de iblisin görsel benzerine karşı bir saldırı başlattı. Thundering Flash, Chop, Earth Splitter, Double Chop ve daha birçok beceri iblisin görsel benzerini etkiledi. 9 ejderha darbesinin sürekli saldırılarına ek olarak, iblisin görsel benzerinin HP'si çılgınca azaldı ve bir an içinde %10'a düştü. Peki ya güçlü bir fiziğin varsa? Peki ya tüm becerilerimi biliyorsan? Peki ya sen bir iblissen? Şifeng, iblisin görsel ikizinin göğsünü delmesini istedi.
Bu sırada iblisin görsel benzeri, acıdan yüzünü buruşturarak yalnızca dişlerini gıcırdatabiliyordu, öfkesi içinde yanıyordu. Onu kısıtlayan bağlar serbest bırakıldığı anda, Şifeng ile düzgün bir şekilde baş edebilecekti. Tam da özel yeteneğini ortaya çıkarmak üzereyken, iblisin görsel benzeri, Şifeng'in elindeki parşömeni gördü. Aniden, iblisin görsel benzeri tamamen umutsuzluğa kapıldı. Güle güle. Şifeng, iblisin görsel ikizine elini salladı. İblisin görsel ikizinin elini göstermek üzere olduğunu biliyordu, bu yüzden elindeki bir kademe büyü parşömenini etkinleştirmişti. Gök gürültüsü bombardımanı. Bu bir kademe büyü parşömeni, seviye 20'nin altındaki tek bir düşmana -500 hasar verme kapasitesine sahipti. Bu, iblisin şu anda 200'den az HP'ye sahip olan benzeriyle başa çıkmak için fazlasıyla yeterliydi. Aniden, yukarıdaki gökten yeşil bir gök gürültüsü düştü. İblisin görsel ikizine -500 hasar verdi, onu anında kara dumana dönüştürdü ve ortadan kayboldu. Ayrıca arkasında koyu gri renkli bir ekipman parçası bıraktı. Sistem, aydınlatması görevi tamamlandı. Ödüllendirici 10.000 EXP ve şeytan avcısı unvanı. Yıldız Ay Krallığı'nda itibar +5, White River şehrinde itibar +20, Red Leaf kasabasında itibar +100. Sistem, Kırmızı Yaprak kasabasındaki itibar 50 puana ulaştı. Red Leaf Town 1. sınıf vatandaşa yükseltme. Sistem, Kırmızı Yaprak kasabasındaki itibar 100 puana ulaştı. Red Leaf Town 3. sınıf asile yükseltme. Bölüm 73 Şeytan Maskesi. Şifeng, bir dizi bildirimi görünce biraz şok oldu. 10.000 EXP kendisi gibi seviye 4 bir oyuncu için pek fazla sayılmazdı. Bu onu yalnızca seviye 4'ün %27'sine yükseltti ve seviye 5'e ulaşmasından önce hala oldukça mesafe vardı. Tam tersine gözlerinin parlamasına neden olan diğer ödüllerdi. Sadece son derece aptal bir elit iblisi öldürerek, intikam olarak bol miktarda itibar elde etmeyi başardı. Şifeng gerçekten bunun gerçek olduğunu hayal etmeye cesaret edemedi. İtibar, Tanrı'nın alanında son derece değerliydi. Bir oyuncunun itibarını artırabilecek çok az görev vardı ve bu görevler bile yalnızca çok küçük bir miktar artırıyordu. Bir oyuncunun itibarı yeterince yüksek olduğu sürece, normalde mevcut olmayan yüksek seviyeli görevleri alabilecekti. Oyuncular ayrıca bronz ekipman, özel iksirler ve benzerleri gibi normalde satılmayan eşyaları da satın alabilecekler. Aynı zamanda eşya satın alırken indirimler de olacak ve NPC'ler sizin hakkınızda olumlu bir izlenim bırakacaktır. Sonuçta itibarın getirdiği pek çok fayda vardı. Bir oyuncunun itibarı belli bir dereceye ulaştıktan sonra o da bir asil olabilir. Tanrı'nın alanında soylular ayrıcalıklı sınıf arasında kabul ediliyordu ve pek çok avantajdan yararlanıyorlardı. Asil olmak aynı zamanda bir statü simgesiydi. Eğer bir halk bir asili kızdırırsa sonuçları ağır olurdu. Hafif bir suç hapis cezasıyla, ağır bir suç ise idamla sonuçlanacaktır. Bu nedenle oyuncular soyluları gücendirmeye cesaret edemediler. Öyle ki, bir asil, güvenli bölgede bir halktan birini dövse bile, muhafızlar bu kargaşaya aldırış etmezdi. Durumlar arasındaki boşluk buydu. Şifeng'in bu kadar şok olmasının nedeni de buydu. Artık Kırmızı Yaprak kasabasında asil unvanına sahip olduğundan, gelecekte işleri çok daha rahatlıkla yapabilecekti. Şifeng daha sonra yalnızca soyluların kabul edebileceği birkaç üst düzey görevi düşündü. Bu Demon Hunter unvanının işlevi nedir? Şifeng, Demon Hunter unvanı ile ilgili bilgilere göz atarak sistem arayüzünü çağırdı. Şeytan avcısı. Cesur bir savaşçı ve başkaları tarafından saygı duyulan bir iblis kovucu. Nereye giderseniz gidin, bir asile eşit bir statüye sahip olacaksınız. Karanlığa bağlı tüm varlıkların korktuğu Azrail'in 100 yarda yarıçapındaki bir alanda, Darkness'e bağlı canavarların nitelikleri %10 azaltılacaktır. Aynı zamanda Darkness'e bağlı canavarlara yapacağınız saldırıların hasarı %10 artacaktır. Kahretsin, bu başlık çok harika. Şifeng, Demon Hunter unvanının girişini okuduktan sonra biraz heyecanlandı. Eğer bir kişi Tanrı'nın alanı hakkında hatırı sayılır bir anlayışa sahip olmasaydı, bu unvanın önemi hakkında da hiçbir anlayışa sahip olmazdı. Bu, bir köpeğin değerli bir taşın değerini bilmemesine benziyordu. Şifeng,
Red Leaf kasabasında ancak itibarı 100 puana ulaştıktan sonra bir asil oldu. Ancak bu unvan yalnızca Kırmızı Yaprak kasabası ile sınırlıydı. Kırmızı Yaprak kasabasını terk ettikten sonra kimse onu asil olarak kabul etmeyecekti. Tabii ki, eğer Shifeng, White River şehrinin bir asili olsaydı, White River şehrinin yönetimi altındaki tüm bölgede bir asil olarak kabul edilirdi. Başlığın çok daha geniş bir uygulama alanı vardı. Bir kasabanın asili ile karşılaştırıldığında ikisi arasındaki fark ilk bakışta açıkça görülüyordu. Bu arada bir iblis avcısı her bölgede bir asil statüsüne sahip olacaktı. Bu, Yıldız Ay Krallığından ayrıldıktan sonra bile Shifeng'in diğer ülkelerde hala bir asil olarak tanınacağı anlamına geliyordu. Her ülkenin birbiriyle dost olmadığı bilinmelidir. Hatta düşman olanlar bile vardı. Eğer Shifeng başka bir görev yapmak isterse, birçok zorluktan geçmesi ve hatta ayrımcılığa uğraması gerekirdi. Ancak bu unvanla artık NPC'ler tarafından ayrımcılığa maruz kalmayacaktı. Bu, Demon Hunter unvanının gerçek değeriydi. Bununla karşılaştırıldığında, Kırmızı Yaprak kasabasında bir asil olmak artık bahsetmeye değer değildi. Shifeng, İblis'in görsel ikizinin düşürdüğü ekipmanı aldı. Şeytan maskesi, özel eşya. Kullanıcı bunu taktıktan sonra kendisini başka bir kişi olarak gizleyebilir. Kılık değiştirmeye, üst düzey bir gözlem becerisi kullanılmadan kırılamaz. Gerçekten iyi bir eşya. Harcadığım altın kesinlikle dedi. Shifeng, şeytan maskesini mutlu bir şekilde sakladı. Bu eşya evleri soymaya yönelik bir eserdi. Her ne kadar böyle bir şey yapmasa da bunu başka işler için kullanmasının kendisine bir zararı olmaz. Maceracı, tören sona erdi. Bu töreni gerçekleştirmek beni büyük ölçüde zayıflattı, bu yüzden bir süreliğine iyileşmek için White River City'ye gidiyorum. Karanlığın İncil'i hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız ödememle birlikte beni orada bulun. Senin için bekliyor olacağım. Şu anda Sarlen çok hassas görünüyordu, önceki kurnazlığı tamamen kaybolmuştu. Parçasını söyledikten sonra hemen ışınlanma çemberini etkinleştirdi ve iyileşmek için White River City'ye gitti. Shifeng, Sarlen'ın güzel görüntüsünün gidişini izlerken içten içe şok oldu. Bu seferki aydamla töreni kesinlikle daha önce düşündüğü kadar basit değildi. Aksi takdirde, 3 kademe iş olan bir ilahi görevli bu kadar zayıflamazdı. Shifeng bile şu anda Sarlin'i yenebileceğini hissetti. Sarlin'in ne kadar zayıflamış olduğu tahmin edilebilir. Unut gitsin, bu beni ilgilendirmez. Artık lanet kaldırıldığına ve niteliklerim iyileştiğine göre, nihayet hız seviyelendirmeye başlayabilirim. Seviye 10'a ne kadar erken ulaşırsam, White River şehrine ışınlanma kapısını o kadar erken etkinleştirebilirim. Shifeng omuzlarını silkti, artık büyük karakterlerin meselelerini umursamadı. Onun gibi küçük bir karakterin hala halletmesi gereken birçok işi vardı. Yoktan var etmek için pek çok şeyin yapılması gerekiyordu. Loncalarla rekabet etmeyi unutun, bir büyük iblisin ilgi göstermesi bile ona yeterince baş ağrısı yaşatmıştı. Diğer konulara dikkat edecek kadar acelesi yoktu. Bunun ardından Shifeng kütüphaneden ayrıldı. Violet Cloud'un mevcut ilerlemesine göz atmak için Şefler Birliği'ne gitti. Red Leaf kasabası, ticaret alanı. Ticaret alanına ayak bastıktan hemen sonra Shifeng şüpheli bir şey keşfetti. Artık güneş doğduğuna göre mantık, oyuncuların seviye atlamak için dışarı çıkmaları gerektiğini dikte ediyordu. Ancak sokaklar şu anda birbirleriyle tartışan oyuncularla doluydu. Kısacası son derece canlıydı. Sanki bir kutlama festivali yapılıyordu. Zaman zaman Shifeng, büyük loncaların üst kademelerinden bazılarının sokaklarda koşarak bağırdığını da görebiliyordu. Acilen oyun parası satın alıyorum. Miktar ne kadar büyükse, o kadar fazla ödeyeceğiz. Başka bir zaman olsaydı Shifeng bunun hakkında fazla düşünmezdi. Ancak sokak şu anda oyun parası satın alan çeşitli oyuncularla doluydu. Bu anormal bir şeydi. Ne oldu? Loncaların ileri gelenleri aslında ortalama oyunculardan gevşek bir şekilde oyun parası satın alıyordu. Mantığa göre, bu loncaların kendi para toplama ekipleri ya da para yetiştirme uzmanları ile imzalanmış sözleşmeleri olacaktı. Bu sayede bol miktarda oyun parası elde edebileceklerdi. Ancak mevcut eylemleri,
para toplama ekipleri tarafından sağlanan oyun para biriminin yetersiz olduğu anlamına geliyordu. Başlangıçta, Şifeng hala bu loncaların paralarını harcamasını nasıl sağlayacağı sorunu üzerinde endişeleniyordu. Ancak şimdi gereksiz bir şey yapmış gibi görünüyor. Parmağını sallayarak Şifeng Sanal Ticaret Merkezi'ne seslendi. Mevcut ticaret koşullarını araştırmak istiyordu. Lanet olsun, bu nasıl bir durum? Hepsi zaten tükendi. Şifeng, kaydettiği kalan 2 altın 70 gümüşün hepsinin tükendiğini keşfetti. Şimdi banka hesabına 15.000'den fazla kredi aktarılıyordu. Sonuç olarak Şifeng, diğer Gotsa Domain oyun para biriminin satış durumuna bir göz attı. Şu anda bir Silverjoy'nin en yüksek fiyatı 72 krediye ulaşmışken, insanların çoğunluğu bunları 68 krediden satın alıyordu. Şu anki fiyatta azımsanmayacak bir artış vardı. Şifeng tüm altın paralarını sattığı için sevinirken arkasından küfürlü bir ses geldi ve iyi ruh halini bozdu. "Patron, bu piç o kişi. Dünden önceki gün, onu gelişi güzel bir şekilde 10 gümüş para çıkarırken gördüm. Kesinlikle zengin olmalı. Artık loncamızın paraya bu kadar ihtiyacı var, eğer bu veledinin biraz kanadını yapmazsak, benim bu kadar uzun süre hapiste kalmamın adaleti olmayacak," dedi Drifting Blood, soğuk bir gülümsemeyle, işaret ederek Şifeng, onu takip eden bir grup oyuncu. "Velet, kardeşime saldıran sen miydin?" Şifeng'e bakan patron olarak anılan kişi sorduğunda homurdandı. Şifeng arkasına döndü. Bir göz attıktan sonra kaşları kırıştı. Patron olarak anılan kişi, kola ile karşılaştırılabilecek boyuttaydı. Sert bir yüzü vardı ve 30 yaşlarında gibi görünüyordu. Şifeng'in önceki hayatında bir zamanlar bu kişiyle yolları kesişmişti. Benzer şekilde bir kılıç ustası olan kişiye Demir Kılıç Aslanı adı verildi. Dövüş birliğindeki en iyi uzmanlardan biriydi ve gücü son derece güçlüydü. O günlerde, iki loncası birçok kez canavarlar için savaşmıştı ve Demir Kılıç Aslanı, bu çatışmalar sırasında Alevli Kaplan'ı 2 kez öldürmüştü. Demir Kılıç Aslanı, Şifeng'in partisinin büyük kayıplara uğramasına neden oldu ve üzüntü içinde kaçmaktan başka çareleri yoktu. Suikastçı ittifakının bıçaklayan kalbi bile Demir Kılıç Aslan'ın elinde yenilgiye uğradı. O andan itibaren Iron Sword'layının adı geniş çapta yayıldı ve Martial Union'ın 3. sınıf bir loncaya yükselmesine olanak sağladı. Şifeng bir şey söylemek niyetindeydi ama Iron Sword'layın tarafından kesildi. Demir Kılıç Aslanı, Şifeng'in sıska vücuduna baktı. Şifeng'in ekipmanı iyi kalitede olmasına rağmen, Şifeng'in kendisi bir uzman havasına sahip değildi ve dahası, bir lonca amblemine de sahip değildi. Iron Sword'layın, Şifeng'in sadece eğlence amaçlı bir oyuncu olduğunu ve sadece gösteriş yapmak için bazı ekipmanlar satın almış olması gerektiğini belirledi. Demir Kılıç Aslanı hemen gururla şöyle dedi, "Küçük kardeşim, astımı yendiğine göre 20 gümüş para öde, bu mesele bitecek. Aksi takdirde kılıcıma acımasız olduğum için suçlamayın." Bölüm 74 Demir Kılıç Aslanı. Hareketli ticaret bölgesinin ortasında bir soyguna karışıp dikkat çekmemek mucize olurdu. Beklendiği gibi, Iron Sword'layın konuşmayı bitirdikten hemen sonra, eğlenceye katılmak için bir oyuncu kalabalığı etraflarını sardı. "Ha, bu savaş birliğindeki Demir Kılıç Aslanı değil mi? Harika falan mı? Söylemiyorsun. Neden seviyesine ve ekipmanına bakmıyorsunuz? Kendisi az sayıdaki seviye 5 uzmanlarından biridir ve en az 6 parça bronz ekipman giymektedir. Daha önce elindeki silahı da görmüştüm. Buna şövalyenin uzun kılıcı denir, seviye 4 bronz silahlar arasında çok muhteşem bir silahtır. Üstelik daha önce şehir dışında birçok oyuncuyu öldürerek ona büyük bir zafer kazandırdı. Başkalarına zorbalık yapmak için sadece sayılara güveniyorlar. Bu nasıl ustalık sayılabilir? Eğer bu kadar iyilerse o büyük loncalarla savaşmalılar. En fazla yalnızca yeni başlayanlara zorbalık yapabilirler. Hatta o adamdan 20 gümüş para bile istiyorlar, bu aşırıya kaçmak değil mi? Oyun uzmanlarının üzerinde sadece 3 ya da 4 gümüş para bulunur, 20 tane taşımayı da unutmayalım. Onu açıkça köşeye sıkıştırıyorlar. Daha yumuşak konuş. O Demir Kılıç Aslanı insanlara sayılarla zorbalık yapmıyor. Onun gücü gerçektir.
Daha önce Wuxia sanal gerçeklik oyununda üst düzey bir uzmandı ancak Tanrı'nın alanına geçmek zorunda kaldı. Dün, diğer oyuncularla birlikte şehir dışında öldürme çalma yaptı ve dördünü de tek başına mağlup etti. Bu 4 oyuncu çaylak değil, oyun emektarlarıydı. Bizden en azından birkaç lig daha güçlüler. Eğer Demir Kılıç Aslanı seni duysaydı, o zaman iyi şanslar dostum. O zaman tek çıkış yolunuz hesabınızı silmek ve her şeye yeniden başlamak olacaktır. Bu noktaya kadar dinleyen çevredeki oyuncuların hepsi soğuk havayı içine çekti. Artık temelsiz dedikodular yapmaya cesaret edemiyorlardı, gözleri Şifeng'e acınası bakışlar gönderiyordu. Şifeng'in kışkırtabileceği tüm insanlar arasında bir uzmanı kışkırtmayı seçmişti. Üstelik aslarının eksikliklerini kapatan bir uzman Şifeng, hesabını silip yeniden oluşturmadığı sürece kesinlikle 20 gümüş parayı ödemek zorunda kalacaktı. Ancak seviye 4'e yükselmek zor bir işti. Şifeng hesabını silmeyi seçerse, 2 günlük çabası boşa gidecekti. Ortalama bir kişi hesaplarını silmek yerine ödeme yapmayı tercih eder. Bu adam birbiri ardına talihsizliklerle karşılaşıyor. Normal zamanlarda olsaydı, 20 gümüş parayı toplamak için sadece birkaç kredi harcaması gerekecekti. Ancak artık sadece Gotsa Domain oyun para biriminin fiyatları gülünç derecede yüksek değil, aynı zamanda herhangi bir para birimini satın almak da son derece zor. Bu kadar yüksek bir alım fiyatı görünce ben bile oyun paramı satmayı düşünüyorum. Ancak bu trend devam ederse fiyatlar gelecekte de artacaktır. Biraz daha stok yapıp daha sonra satışa sunmak istiyorum. Çevredeki oyuncular Şifeng'in kötü şansından yakınırken, caddedeki bir durakta birkaç oyuncu sessizce Şifeng'i izliyordu. Bu oyuncuların hepsi lüks ekipmanlar giymişti ve her birinin yüzünde hafif bir gülümseme vardı. "Kardeş bıçaklayan kalp, gidip yardım edeyim mi? Bu şekilde Şifeng'in bize bir iyilik borçlu olması gerekecek," diye sordu sıska bir maymuna benzeyen erkek rahip, Stabbing Heart'a bakarken. Bıçaklayan kalp derin düşüncelere daldı. Rahipin sözlerinin mantıklı olduğunu hissetti. Gerçekten de Şifeng'in çok güçlü teknikleri vardı ve aynı zamanda kar tanrıçası gibi harika bir karakterle de tanışmıştı. Ancak Iron Swordline acımasız bir uzmandı. Ayrıca loncasının desteğini de aldı. Genel olarak Şifeng kesinlikle dezavantajlı bir durumdaydı. Eğer Stabbing Heart, Şifeng'e yardım eli uzatsaydı, Şifeng kesinlikle ona minnettar olurdu. Büyük bir uzmanın iyiliği son derece değerliydi. Çoğu zaman, büyük bir zindanı temizlemek için Şifeng gibi büyük bir uzmana ihtiyaç duyulurdu. Bununla birlikte, iyi ilişkiler olmadığında, bu tür uzmanlar genellikle davetlere hiç aldırış etmezler ve bazıları onları küçümseyecek kadar ileri giderler. Kim olduğunu sanıyordun? Hiç eğitim almadın mı? Git, kesinlikle gitmeliyiz. Ancak bir süre bekleyelim. Değerimiz ancak çok önemli bir anda öne çıkacak. Bu aynı zamanda plebi loncalarının gücümüzü bilmesini sağlamak için de iyi bir şans, dedi Stabbing Heart usulca, gözlerinde soğuk bir parıltı parlıyordu. Stabbing Heart, sanal oyun dünyasında uzun yıllar geçirdikten sonra tek bir prensibi anladı. Arkadaş olduğu her iki uzman, gelecekte izleyebileceği ek bir yoldu. Dahası, Şifeng, kar tanrıçasını tanıyan büyük, gizli bir uzmandı. Eğer Şifeng ile arkadaş olmak yerine düşmanlık yapsaydı kendi mezarını kazardı. Gelecekte kendisine büyük bir düşman yaratacaktı. Ne yazık ki küçük bir lonca olarak kalmaya mahkumdu. Bu kadar yıl ortalıkta dolaştıktan sonra, bir uzmanı ortalama bir oyuncudan ayırt edecek görüşe bile sahip değillerdi. Doğal seçilimin onları ortadan kaldırması kesinlikle uzun sürmeyecekti. O an geldiğinde, Assassin's Alliance maymunu uyarmak için tavuğu öldürecek ve Red Town'daki nüfuzlarını artırmak için Marty Alunya'yı kullanacaktı. Küçük aptal, o kadar harika değil miydin? Nasıl oldu da şimdi aptal gibi davranıyorsun? Daha önce geri döneceğimi söylemiştim ve o zaman geldiğinde bu senin ölüm anın olacak. Şu anda itaatkar bir şekilde 20 gümüş parayı verirseniz ortalığa karışmaya devam edebilirsiniz. Aksi takdirde hesabınızı silin ve her şeye yeniden başlayın. Demir Kılıç Aslan'ın arkasında duran Drifting Blood, Şifeng'in sessizce orada durmasını izledi. Şifeng'in korktuğunu düşünerek kendisinden son derece memnun hissetti. Ancak böyle bir tepki çok doğaldı.
Patron Demirkılıç'ın gücü derin bir gizemdi ve kendisinin 10 tanesi bile Patron Demirkılıç'la boy ölçüşemezdi. Eğer Şifeng gibi sıradan bir eğlence oyuncusu zalim patron Iron Sword ile karşılaşsaydı, çoktan şok olmuş ve aptal olmuş olabilirdi. Yeter, akıntı kan. Ben kötü bir tiran değilim, daha fazla böyle istemiyorum. Bu 20 gümüş para ona bir ders sayılabilir. Kimi kışkırtması ve kimi kışkırtmaması gerektiğini bilmesini istiyorum. Demirkılıç aslanı, Driftblood'un gözlerine baktı, sonra Şifeng'e döndü ve gururla şöyle dedi, senin de endişelenmene gerek yok. Ben, Demirkılıç aslanı, sözlerime sadık kalan bir insanım. 20 gümüş parayı teslim edersen, dövüş birliğini kışkırtmadığın sürece seninle sorun yaşamayacağız. Demirkılıç aslanının bunu söylediğini duyan Şifeng, çantasından gerçekten 20 gümüş para çıkardı, madeni paraların yaydığı gümüşi parıltı insanların kalbini çekti. Oyunun bu kritik döneminde, 20 gümüş parayı satın almak için kredi harcansa bile, elde etmek son derece zordu. Tek seferde 20 gümüş para çıkarmaya gelince, kahretsin velet, sen gerçekten zenginsin. Yani Drifting Blood'ın söyledikleri gerçekten doğruydu. Arkadaş olmamıza ne dersin? Gelecekte senin yerine ben bakacağım. Seni kışkırtan herkes dövüş birliğini kışkırtmış olacaktır. Demirkılıç aslanı tükürüğünü yutarken 20 gümüş parayı görünce büyük şok yaşadı. Onun bile şu anda 20 gümüş parası yoktu. Bir eğlence oyuncusu olan Şifeng'in 20 gümüş para çıkarabileceğini düşünmemişti. Bu kadar parayla Iron Sword'layın, Glimmergeist Forging Design için rekabet etme konusunda çok daha fazla güvene sahip olacaktı. Çevredeki oyuncular tüm bu gümüş paraları gördüklerinde ağızları şokla açıldı. Şifeng gerçekten zengindi. Kesinlikle bir iş adamıydı. Büyük loncaların üst kademelerinden bazılarının da gözleri bu sahneyi gördükten sonra kırmızıya döndü. Demirkılıç aslanın şansı gerçekten iyiydi. Sadece bir oyuncu arayarak Brad John'la tanışmayı başardı. Nasıl olabilir? Uzaktan bakıldığında, Stabbinghat'ın ifadesi, Şifeng'in eylemlerine tanık olduktan sonra kıyaslanamaz bir şoktu. Ancak Stabbinghat'ın şok olduğu şey paranın miktarı değildi. Bunun yerine Şifeng'in beklenmedik eylemi karşısında şok oldu. Şifeng, dövüş birliğine karşı mücadelede kazanamasa bile burası şu anda güvenli bölgeydi, burada kimse harekete geçmeye cesaret edemez. Kasabayı terk ettikten sonra Şifeng'in becerileriyle kaçmak kesinlikle bir sorun değildi. Peki neden Şifeng taviz verdi ve 20 gümüş para teklif etti? 20 gümüş para istiyordun, değil mi Şifeng? Iron Sword'layına bir gülümsemeyle sordu. Memehememe, hadi değiş tokuş yapalım. Soğukkanlılığını kaybettiğini fark eden Demirkılıç aslan hemen ciddileşti. Tıpkı herkesin Demirkılıç aslanını kıskançlıkla izlediği gibi. Kıyaslanamayacak derecede zifiri siyah bir uzun kılıç, Demirkılıç aslanının karnındaki çukuru deldi. Iron Sword'layının HP'si anında 100 puanın üzerinde azaltıldı. Kişi tam da direnmek isterken, onu bağlayan, bir kasını bile hareket ettirmesini engelleyen birçok zincir keşfetmişti. Şifeng sakince Abyssal Blade'i Iron Sword'layının midesinden çıkardı. Daha sonra bir Job ve Earth Splitter ile kılıcını Iron Sword'layının vücuduna indirdi. Sonuç olarak, demir kılıç aslanının HP'si hiçbir durma belirtisi göstermeden çılgınca düştü. Bir büyülü silahın gücü, kıyaslanamayacak kadar şok ediciydi, seviye 6 kesme ve seviye 4 toprak ayırıcı ile birleştiğinde daha da şok ediciydi. Tamamen bronz ekipmanla donatılan seviye 5 kılıç ustasını öldürmek gerçekten basit bir meseleydi, inisiyatif alan ve sinsi bir saldırı gerçekleştiren kişinin Şifeng olduğundan bahsetmiyorum bile. Bir uzman bile bu koşullar altında düşebilir. Bu iki saldırı Iron Sword'layının tüm HP'sini aldı. Demir kılıç aslanı misilleme yapma şansı bile bulamadan acınası bir çığlık attı, vücudu bir daha asla hareket etmeyecek şekilde yere düştü. Daha sonra vücudu yıldız ışığına dönüştü, ortadan kayboldu ve arkasında bir ekipman parçası bıraktı. Başka kim istiyor? Şifeng, sorduğu gibi kıkırdayarak dövüş birliği üyelerine bakışını sabitledi. Ticaret bölgesinin tüm caddesi aniden ölüm sessizliğine büründü. Tek bir kişi tek kelime bile mırıldanamadı. Türk lirası notları. 1. Öldürme çalma.
Başka bir oyuncu öldürmek için daha fazla çaba harcadığında, bir düşmanı öldürmek için kredi alma uygulaması. 2. Maymunu uyarmak için tavuğu öldür, diyeyim, bir kişiyi başkalarını örnek olarak cezalandırmak. Bölüm 75 para bir yüktür. Demir Kılıç Aslanı da bu şekilde öldü. Bu son herkesin beklentilerinin tam tersi oldu. Şifeng'in kılıcının Demir Kılıç Aslanı'nın karnını deldiği andan Demir Kılıç Aslanı'nın ölüm anına kadar herkes açıkça Şifeng'in her hareketine tanık oldu. Ancak herkese tuhaf hissettiren şey Şifeng'in kılıcının o kadar hızlı olmamasıydı. Onların bakış açısına göre onlar bile Şifeng'in kılıcından kolayca kaçabilirlerdi. Peki neden Iron Sword Lion gibi bir uzman bunu yapamasın? Demir Kılıç Aslanı misilleme bile yapamadan öldü. Acaba? Demir Kılıç Aslanı sadece etkileyici görünüyordu ama aslında zayıf biri miydi? O sadece kağıttan bir kaplan mıydı? Ancak herkes böyle saçma bir düşünceyi anında inkar etti. Iron Sword Lion'ın ekipmanı sahte değildi. Onun seviye 5 olması da sahte değildi. O gerçek bir uzmandı. Ancak, savunması ve HP'si ortalama bir oyuncuyu çok geride bırakan, bronz ekipman konusunda tam donanıma sahip bir uzman nasıl bu kadar kolay öldürülebilirdi? Bu gerçekten akıl almaz bir şeydi. Ortalama bir oyuncu Demir Kılıç Aslan'a çılgınca saldırsa bile onu öldürmeden önce epey bir süreye ihtiyaç duyarlardı. Ancak Iron Sword Lion, Şifeng tarafından yalnızca 2 hamlede halledildi. Şifeng böyle bir başarıya ulaşmak için ne kadar korkunç bir saldırı gücüne sahipti? Bu noktaya kadar düşününce herkes tamamen mağlup olduğunu hissetti. Hangi şişman koyun? Hangi iş adamı? Önlerindeki Şifeng, insan maskesi takan ve onlara kıkırdayan bir şeytandı. Bu arada gerçeklerden tamamen habersizdiler. Aniden vücutlarına soğuk bir ürperti yayıldı ve titremelerine neden oldu. Artık Şifeng'in gülümseyen yüzüne bakmaya cesaret edemediler. Sen aşağılıksın. Drifting Blood birkaç adım geri çekildi, titreyen parmağı Şifeng'e işaret etti. Şu anda Drifting Blood kalbinde eşsiz bir şokla karşı karşıyaydı. Diğer insanlarla karşılaştırıldığında Demir Kılıç Aslan'ın gücü hakkında çok daha fazla anlayışa sahipti. Şifeng'in gücüne gelince, derin bir deneyimi ve korkusu vardı. Bir kez daha Şifeng tarafından hedef alındığı için artık daha da korkmuştu. Ancak durumu daha iyi anladıktan sonra şu anda bulundukları yer güvenli bölge oldu. Neyden korkmalı? Aniden gülerek şöyle dedi, işin bitti. Güvenli bölgede öldürmeye cesaret ettiğin için artık seni kimse koruyamayacak. Gardiyanların gelip sana cezanı vermesini ve seni kilitlemesini bekle. Herkes Drifting Blood'ın bunu söylediğini duyduktan sonra aniden farkına vardı. Daha önce Şifeng hepsini şoka sokmuştu. Aslında buranın güvenli bölge olduğunu ve burayı koruyan güçlü muhafızların olduğunu unutmuşlardı. Şifeng güçlü olsa bile muhafızları alt edebildi mi? Bir anda, Şifeng kesinlikle muhafızlar tarafından yakalanacak ve sefil bir sona düşecekti. Gerçekten çok yazık. Ancak güvenli bölgede birini öldürecek kadar cesurdur. Muhafızlar tarafından öldürülüp kapalı hapse gönderilse bile bu yine de değerli olurdu. Durum ne olursa olsun, bir anlığına parlamayı başardı. Yarın serbest bırakıldığında hala bir kahraman olacak. Çok havalı. Büyük birader uzmanı, küçük kız kardeşi yatak ısıtmayı biliyor. Lütfen beni arkadaş olarak ekler misin? Lütfen seviye atlamama yardım edin. Yemin ederim itaat edeceğim. Mevcut oyuncular arasında pek çok kişi Şifeng'in cesaretine hayran olmaya başladı. Sadece dövüş birliğine karşı çıkmaya cesaret etmekle kalmadı, aynı zamanda Red Leaf kasabasının kanunlarına da meydan okudu. Şifeng tam anlamıyla onların idolüydü. Oldukça fazla sayıda iyi görünümlü kadın oyuncu Şifeng hakkında bilgi aramaya başladı. Hatta bazıları onu tanımak amacıyla ona arkadaşlık isteği gönderme girişiminde bile bulunmuşlardı. Bu sırada ağır zırhlı askerlerden oluşan bir ekip yürüdü. Drifting Blood, Şifeng'e işaret ederek gülerek şöyle dedi, "Çok harika değil miydin? Bu sefer ne yapacağını görmek istiyorum. Sadece bir seviye kaybetmekle kalmayacak, aynı zamanda 24 saat boyunca hapsedileceksiniz. Uzman olsanız bile bir gün kapalı kaldıktan sonra ikinci sınıf bir oyuncuya düşersiniz. O zaman savaş birliğimizin seninle nasıl ilgileneceğini sabırsızlıkla bekliyor olacağım. İster cennete git,
İster cehenneme düş, seni kimse kurtaramayacak. Uzakta, Stabbinghat şu anda sonsuz bir pişmanlık hissediyordu. Her ne kadar Şifeng'in bir dizi eylemi şu anda yavaş gibi görünse de, verdiği his son derece doğaldı. Hareketleri nefes almak kadar doğaldı, en ufak bir tuhaflık belirtisi bile yoktu. Stabbinghat'ın Şifeng'e olan hayranlığı şimdi daha da büyüktü. Şifeng'in eylemleri, Stabbinghat'ın takip ettiği suikast teknikleriydi. Ortalama insanlar bunun neyi temsil ettiğini anlayamazdı. Ancak Stabbinghat daha önce çok sayıda sanal gerçeklik oyunu oynamıştı ve aynı zamanda dövüş yarışmalarına katılma deneyimi de vardı. Dolayısıyla Şifeng'in becerilerinin ne kadar güçlü olduğunu anladı. Eğer geçmişteki o olsaydı, Stabbinghat, Şifeng hakkında özel bir şey hissetmezdi. Ancak daha önce bir dövüş sanatları ustasıyla etkileşim kurma şansına sahipti. O dövüş sanatları ustası daha önce böyle bir durumdan bahsetmişti. Mücadelenin kendisi sadece en basit katliam yönteminin peşindeydi. Böyle bir teknik en uç noktaya kadar ustalaşıldığında, diğerleri bu konuda herhangi bir tuhaflık hissedemezdi. Bunun yerine çok doğal bir his verirdi. Bu seviyeye ulaşan uzmanların hepsi son derece tehlikeliydi. Çünkü karşınızda gülümseyerek dursalar, boğazınıza bıçak saplasalar ve siz buna açıkça şahit olsanız bile bunu şaka olarak algılarsınız. Öyle ki, size yaklaşan tehlikeyi bile hissetmezsiniz. Vücudunuz tepki vermez ve ölene kadar bile saldırının farkında olmazsınız. Bu bir tür derin teknik değildi. Bu ancak sayısız savaş ve eğitim yaşadıktan sonra öğrenilebilecek bir tür içgüdüydü. Ancak bu kadar acımasız bir eğitim, ortalama bir insanın kaldırabileceği bir şey değildi. Ancak Şifeng, Stabbinghat'ın Şifeng'in kendisine bir iyilik borçlu olmasını sağlama konusundaki nadir şansını elinden almıştı. Stabbinghat, Şifeng'in bu kadar kararlı olacağını ve Ironsworth'layını sıfır tereddütle öldüreceğini düşünmemişti. Şimdi nasıl gösteriş yapacaktı? Şimdi Şifeng'in rehberliğini arama fırsatını nasıl bulacaktı? Stabbinghat'ın yeni gelen muhafızlarla başa çıkmanın hiçbir yolu yoktu. Bu durumla ilgili olarak Stabbinghat, Demir Kılıç Aslan'a karşı acı bir nefret besliyordu. Kişi aslında onun rehberlik isteme şansını kaybetmesine neden oldu. Gümüş grisi ağır bir zırh giyen muhafız kaptanı, Şifeng'e doğru yürüdü. Diğer muhafızlar da onu buna göre çevreleyerek sokağın atmosferinin anormal derecede baskıcı hale gelmesine neden oldu. Bay muhafızlar, ağabeyimi öldüren oydu. Onu kesinlikle tutuklamalısın. Drifting Blood, muhafız kaptanına doğru yürüdü, yüzü Şifeng'e işaret ederek suçlarken soğuk bir gülümseme taşıyordu. Ancak muhafız kaptanı Drifting Blood'a aldırış etmedi. Bunun yerine derin bakışları Şifeng'e kaydı, yüzünde hafif bir gülümseme belirdi ve şöyle dedi, "Saygıdeğer Lord Şeytan Avcısı, burası Kırmızı Yaprak Kasabası. Kasabanın kanunlarına göre burada birini öldürmenin bedelini ödemek zorundasınız. Aksi takdirde sizi yalnızca hapis odasına gitmeye davet edebilirim." Muhafız yüzbaşının sözlerini dinledikten sonra herkes şaşkına döndü. Drifting Blood'ın ağzı daha da genişledi, 3 tavuk yumurtası sağabilir. Bu nasıl bir durumdu? Gardiyanlar aslında Şifeng'i oracıkta öldürmediler mi? Üstelik sadece cezayı ödemediği takdirde hapsedilecek Şifeng kasaba belediye başkanının oğlu falan mıydı? Hayır, bu doğru değildi. Belediye başkanı zaten ölmüştü. Bugün muhafızların neden bu kadar nazik davrandığını kimse anlamadı. Onlarla genellikle karşılaştıklarında, hafif bir gülümsemeden bahsetmeye bile gerek yok, sert ifadelere sahip katliam tanrılarıydılar. Ben onu sadece beni tehdit ettiği için öldürdüm. Ancak mantıksız bir insan değilim. Söylesene, ne kadar bedel ödemem gerekiyor? Şifeng başını salladı, sakince Drifting Blood'a doğru döndü ve ona sakin bir gülümseme verdi. Şifeng'in Demir Kılıç Aslan'ını öldürmeye cesaret etmek için kendi nedenleri vardı. Herkes yakın zamanda Tanrı'nın alanına girdi, dolayısıyla oyunun kurallarına hala aşina değillerdi. Ancak Şifeng 10 yıldır Tanrı'nın alanında yaşıyordu. Hangi eylemleri yapıp yapamayacağını, bunları ne ölçüde yapabileceğini çoktan ezberlemişti. Şifeng şu anda bir asildi. Onun statüsü sıradan insanlarınkini çok geride bıraktı. Eğer bir asil olmasaydı, Demir Kılıç Aslan'ına hiç aldırış etmeden arkasına dönüp gidebilirdi. En kötü ihtimalle,
Kasabanın dışında buluşurlarsa heyecan verici bir savaş başlatırdı. O dönemde kimin kazanacağı henüz bilinmiyordu. Ancak Shifeng artık bir asildi. Normal bir oyuncuyu öldürse bile gardiyanlar bundan pek bahsetmezdi, sadece Shifeng'in para cezası ödemesini talep ederlerdi. Ne kadar ödemek zorunda kalacağı ise kimliğine ve statüsüne bağlıydı. Ancak kendi servetine göre Shifeng yine de cezayı kabul edebildi. 2 gümüş para, muhafız yüzbaşı açıkça söyledi. Tamam, anladım. İşte 20 gümüş para, onları sakla. Shifeng bu kadar ucuz olacağını düşünmemişti. Bunun üzerine 20 gümüş para çıkardı ve onu muhafız yüzbaşıya verdi. Lord Şeytan Avcısı, burada ne yapmaya çalışıyorsunuz? Elindeki 20 gümüş paraya bakan muhafız yüzbaşı tuhaf bir şekilde sordu. Pek bir şey yok. Benden önceki bu insanlar beni daha önce de tehdit etmişti, bu yüzden hala birkaç kişiyi daha öldürmek istiyorum. Bunu avans ödemesi olarak kabul edin. Muhafız yüzbaşı şaşkına dönmüştü. Konuşmayı bitiren Shifeng, abissal kılıcı kanından çıkardı. Seviye 5 gürleyen flash'ı kullandı, 3 yıldırım çizgisi, Drifting Blood ve diğerlerinin vücutlarını anında deldi. Hepsi anında öldürüldü ve çok sayıda ekipman düştü. Drifting Blood ölene kadar bile olanlara tepki vermemişti. Aynı zamanda Shifeng'in yeşil renkli oyuncu göstergesi şeytani bir kırmızıya dönüştü. İzleyenlerin hepsi şaşkına dönmüştü. Bu Shifeng kimdi? O çok harikaydı. Martial Union oyuncuları büyük olasılıkla şaşkına dönmüştü. Shifeng, hayatlarını satın almak için sadece 20 gümüş para harcamıştı. Parayla istediğini yapabilirsin. Daha da anlaşılmaz olan şey, muhafız kaptanının Shifeng'in eylemleri hakkında tek bir kelime söylememesiydi. Sadece ölen oyuncuların sayısını saydı. Fazladan 4 gümüş para aldığını keşfettiğinde, geri dönüp ayrılmadan önce ek gümüş paraları Shifeng'e iade etti. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sürçülisan ettiysek affola. Videolarımızı faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.